Yaşamın sırrı, biyolojik saatiniz. Biyolojik saat nedir? Biyolojik saat, beynimizin ortalarında suprakiyazmatik çekirdek denen bir bölgede yer alıyor. En organik haliyle biyolojik ritmimizden, yani namı değer sirkadiyen ritimden sorumluymuş. Tuhaf ama gerçek, biyolojik saat, ışık, gürültü, sıcaklık gibi dış faktörler olmasa bile kendi ritmini belirleyebilirmiş. Yani bizi zamandan, dış faktörlerden bağımsız bir yere koysalar bile sirkadiyen ritmimiz kendini pamuklara sarar, korunmuş. İnsan vücudunun biyolojik saatini inceleyen ve bunu kontrol eden moleküler mekanizmaları ortaya çıkaran 3 ABD'li bilim insanı 2017 Nobel Tıp Ödülüne layık görüldü. Sirkadiyen ritim diye de bilinen vücudun biyolojik saati, geceleri uyumamızın sebebi olduğu gibi davranışlarımız ve bedensel işlevlerimizi de ciddi şekilde etkileyen bir olgu. Bu konuda çalışmalar yürüten ABD'den bilim insanları Jeffrey G. Hall, Michael Rosbash ve Michael V. Young Nobel Tıp Ödülünü paylaşacak. Nobel Komitesi 3 bilim insanının bulgularının sağlık ve esenliğimiz açısından dev etkileri olduğunu açıkladı. Ruh halimiz, hormon düzeylerimiz, vücut ısımız ve metabolizmamız hepsi günlük bir ritim içinde çalışıyor. Örneğin her sabah vücudumuz yeni güne hazırlanmak üzere ısınırken kalp krizi riskimiz artıyor. Biyolojik saatimiz vücudumuzu gece ve gündüze uyum sağlayacak şekilde öyle bir nitelikte ayarlıyor ki bu ayarın bozulması çok ciddi sonuçlar yaratabiliyor. Uzun uçak yolculuklarından sonra zaman farkından dolayı yaşanan sarsıntı da işte vücudun kendisini ayarladığı ritmin dışında bir yerde bulmasından kaynaklanıyor. Kısa vadede vücut saatinin ritmini bozacak şeyler hafıza oluşumunu etkiliyor. Fakat uzun vadede tekrarlandığında iki tür diyabet, yani şeker hastalığı, kanser ve kalp hastalıkları risklerini arttırıyor. Moleküler saatin nasıl çalıştığını gösterdiler. Oxford Üniversitesi'nden biyolojik saat uzmanı Profesör Russell Foster, bu sistemi bir kez bozduğumuzda metabolizmamız üzerinde etkisi çok büyük olur diyor. Profesör Foster, Amerikalı 3 uzmanın Nobel ödülünü kazanmış olmasından büyük sevinç duyduğunu, Hall, Rosbach ve Young'ın vücut saatinin nasıl çalıştığını ilk açıklayanlar olarak bu ödülü hak ettiklerini de söyledi ve ekledi. Bize moleküler saatin bütün bir hayvanlar aleminde nasıl çalıştığını gösterdiler. Üçlünün bu konudaki araştırması meyve sinekleri üzerine yapılmıştı. Fakat bulguları bütün hayvanlarda moleküler saatin çalışmasını sağlayan döngüleri açıklamış oldu. Jeffrey Hall ve Michael Rosbash, DNA yapısında periyot geni diye adlandırılan bir kısmın sirkadiyen ritimde denilen biyolojik saatin düzenlenmesinde etkili olduğunu ortaya koydular. Periyot geni PER adlı bir proteinin üretilmesini sağlayan talimatları içeriyor. PER düzeyi yükseldikçe periyot geni de talimatları kendi kendine kapatıyor. Bunun sonucunda PER proteini düzeyi 24 saatlik döngüler halinde değişiyor. Geceleri yükselip gündüzleri yine düşmeye başlıyor. Michael Young da zamansız ve çift zamanlı diye adlandırılan iki gen keşfetti. Bu iki gen de PER proteini düzeyinin istikrarını etkiliyorlar. PER düzeyi ne kadar istikrarlı ise vücut saati o kadar yavaş çalışıyor. İstikrarsızlaştıkça biyolojik saat de hızlanıyor. PER'in istikrarlı olup olmaması kimilerimizin erkenci ya da tarla kuşu ve kimilerimizin de gececi yani baykuş olmasının sebebi aynı zamanda. Bu çalışmalardan önce biyolojik saat konusu tam olarak anlaşılamamıştı. Moleküler biyoloji uzmanı Dr. Michael Hastings, meyve sinekleri üzerinde bu çalışma öncesinde genetik mekanizmalar konusunda hakikaten bir bilgimiz yoktu. Vücut saati konusu astroloji ile aynı düzeyde bir bilinmeyen sayılıyordu diyor.
Biyolojik saatinizin ayarının bozulmasına en güzel örnek jet lag, yani diyelim ki akşam uçağa bindiniz ve 12 saat uçtunuz. İndiğiniz ülkede hava daha yeni kararıyor. Sizin biyolojik saatinde ayarları kararıyor. Ayarlar bozulduğunda başımıza neler gelir merak ediyorum. Kara İsmailoğlu, melatonin salgılanması düzensizleşir, uyku ve yeme düzeniniz bozulur, başınız ağrır, yorgun hissedersiniz, zihinsel performansınız düşer diyor. Biyolojik saati koruma ve kollama yöntemleri. 16.30'dan sonra kahve, çay gibi uyarıcı içeceklerden el ayak çekin. 20'den sonra boğaza kilit vurun. 21.30'dan sonra ödev, proje, iş defterini kapatın. Uyumadan 1 saat önce telefon, tablet, televizyon ve bütün ekranlardan uzak durun. Hatta yatak odanıza ekran sokmayın. 23.30'da yatağa girin. Öneriler bu şekilde. 3 uzmanın çalışmaları önemli bir kamu sağlığı konusu olan gece mesaisi konusundaki yeni çalışmalarının da önünü açabilir.